Herkese merhabalar. Bugün sizler için Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden etli kuru fasulye tarifi hazırladım. Bir gün öncesinde ıslatmadan aynı gün yapıp pişirebileceğiniz çok lezzetli tam ölçülü bir kuru fasulye tarifi oluyor. Hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugünkü tarifimde dermason fasulye kullanıyorum. Öncelikle 2 su bardağı fasulyemi derince bir tencerenin içerisine alıyorum ve sonrasında varsa içerisinde bu şekilde çürümüş ya da bozulmuş fasulyeler, onları güzelce ayıklayarak temizliyorum. Ardından fasulyelerimi bir kez güzelce yıkıyorum. Çünkü içerisinde fasulyenin kılçıkları kalmış olabiliyor. Berrak suyu çıkana kadar fasulyemi yıkadıktan sonrasında da yine aynı tencerede fasulyemi ıslatacağım. Yine çeşme suyundan faydalanıyorum. Soğuk suyu bolca miktarda tencereme doldurdum. Fasulyemin içerisine bu aşamada 1 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı da karbonat ekliyorum. İçerisine eklediğimiz karbonat fasulyenin daha kısa sürede yumuşayıp pişmesini sağlayacak. Un ise fasulyenin kabuklanmasını önleyecek. Şöyle bir çırpıcı tel yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra tenceremi artık ocağımın üzerine alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Tenceremizi ocak üzerinde öyle uzun süre kaynatmayacağız. Yaklaşık 2 dakika kadar kaynatıp altını kapatacağız. Bu aşamada kaynarken üzerinde oluşan köpükleri de almayı ihmal etmeyelim. Bu köpükleri aldığımızda fasulyenin de gazını almış oluyoruz ve sindirimi kolay, lezzetli bir fasulyemiz olacak. Gördüğünüz gibi 2 dakika kadar kaynatmış olduğum fasulyemi artık ocaktan indiriyorum. Kaynayan fasulyemin üzerine bu aşamada 1 su bardağı da soğuk su ekliyorum ve kapağı kapalı olarak en az 1 saat boyunca fasulyelerimi şişmesi için kenarda bekletiyorum. Evet, 1 saat boyunca fasulyelerim kenarda bekledi ve sizin de gördüğünüz gibi çok güzel şişti. Şimdi bu suyunu bir süzgeç içerisine dökerek fasulyeleri süzüyorum. Sonrasında şöyle bir üzerine su tutarak fasulyelerimi tekrar tenceremin içerisine alıyorum. Fasulyeyi bir gece öncesinde ıslatmayı unuttuysanız eğer bu şekilde yaparsanız 1 saat içerisinde pişmeye hazır bir kuru fasulyeniz oluyor. Gördüğünüz gibi böyle üzerine 2 parmak geçecek şekilde suyu koydum ve tekrar ocağımın üzerine alıyorum ve orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Fasulyemiz kenarda kaynarken biz de kuru fasulyemizin soğanını ve etini kavurmaya başlayalım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağı tenceremin içerisine aldım ve sonrasında üzerine 300 gram kadar kuşbaşı doğranmış etimi ilave ediyorum. Ben bugün kuru fasulyemi demir döküm tencere içerisinde pişireceğim. Herhangi bir düdüklü tencere kullanmıyorum. Evet, tencere içerisine aldığım etlerim çok güzel suyunu salmış durumdalar. Bu aşamada böyle 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine bir büyükbaş soğanımı yemeklik olarak doğradım ve üzerine aktarıyorum. Sonrasında soğanlarla birlikte tekrar etlerimi kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarınızı çok iri olmayacak şekilde doğramaya özen gösterelim. Ve bu aşamada ben içerisine 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Ben bakliyatlarda sarımsağı mutlaka kullanırım. Sizlerin de kullanmanızı tavsiye ederim. Soğanlarla birlikte sarımsağı da ekledikten sonra 2 dakika kavuruyorum ve ardından salçasını ilave ediyorum. 2 dolu yemek kaşığı domates salçası kullandım. Evinizde varsa biber salçası, ayrıca biber salçası da ilave edebilirsiniz. Ve yemeğinizde ekşi bir tat olmaması için mutlaka salçanızı güzelce kavurmanızı öneriyorum. Yaklaşık yine 1-2 dakika salçayı da kavurduktan sonra bu aşamada üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu ekleyip karıştırdıktan sonra etlerin biraz daha yumuşaması için üzerine sıcak su ilave ediyorum. 1 su bardağı sıcak suyu ekledikten sonra tenceremin kapağı kapalı olarak kısık ateşte etlerimi pişirmeye devam ediyorum. Kenarda kaynamaya bıraktığım fasulyelerim de gördüğünüz gibi orta ateşte kaynamaya devam ediyor.
Bu aşamada yüksek ateşte, harlı ateşte kaynatmayın ki fasulyeleriniz yarılıp açılmasın. Ve üzerinde tekrar oluşan köpükler varsa da onu da yine tekrar bir kaşık yardımıyla almayı ihmal etmeyin. 15 dakika boyunca orta ateşte kaynatmış olduğum kuru fasulyeleri artık ocaktan indiriyorum ve içerisindeki suyu yine fasulyemin yemeğinin içerisinde kullanmak için suyunu ayrı bir kabın içerisine alıyorum ve süzgeç içerisine koyduğum fasulyeleri de kenarda kavurmuş olduğum etlerin üzerine aktarıyorum. Bu aşamada etlerle birlikte de şöyle 1-2 dakika karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Fasulyenizin böyle çok dağılmaması için nazik hareketlerle bu işlemi yapmaya özen gösterin. Ben baharatlarını ilk önce eklemeyi tercih ediyorum ki yemek baharatıyla pişerse daha bir lezzetli olur. Pul biber, karabiber, toz biber ve biraz da kimyon kullandım. Yine bu aşamada 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Sizler damak tadınıza göre sevmediğiniz baharatlar varsa çıkartabilir ya da tuz miktarını yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve ardından kenarda ayırmış olduğum fasulyemin suyunu üzerine döküyorum. Kuru fasulyeye bu aşamada mutlaka sıcak su döküyoruz. Soğuk su dökmüyoruz. Soğuk su dökerseniz eğer fasulyeniz tekrardan sertleşecektir. Bir de suyu çok miktarda koymayın. Böyle su içerisinde yüzen fasulye yemeğiniz olmasın. Şimdi kapağını kapatıyorum. İlk aşamada harlı ateşte, sonrasında da kısık ateşte fasulyemi pişirmeye devam ediyorum. Ve ben bu aşamada üzerine de tereyağı ekliyorum. Tereyağı eklemiş olduğum kuru fasulyemin tekrar kapağını kapatarak sizin de gördüğünüz gibi kısık ateşte en az yarım saat kontrollü olarak fasulye yemeğimi pişiriyorum. Demir döküm tencere içerisinde pişen bakliyatların lezzeti ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Uzun süre ısıyı içerisinde muhafaza ettiği için böyle tam kıvamında lokum gibi pişen bakliyat yemeği oluyor. Şöyle biraz üzerine çatalla bastırarak kontrol ediyorum. Fasulyelerim çok güzel yumuşamış ve pişmişlerdi. Artık kapağını kapatıyorum ve kenarda kuru fasulye yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izleyip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, etli kuru fasulyem artık servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi tam kıvamında yumuşacık pişen bir kuru fasulye tarifi oldu. Bir gün öncesinde ıslatmadan aynı gün içerisinde toplamda 2 saatte bu yemeği yapmış oldum. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Birbirinden pratik ve lezzetli başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.